Hepinize yepyeni bir videodan daha tekrar selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kripto piyasası üzerinde rug pull'lardan veya dolandırıcılardan nasıl korunabiliriz bunlarla ilgili bir video olacak. Bu videomuzda hem kendi daha önceki deneyimlerimizden bir çıktıları sizinle paylaşacağız hem de 2 adet eklentimiz bulunuyor. Bu eklentileri kurarak güvenliğimizi maksimum dereceye getirmeye çalışacağız burada. Dilerseniz videomuza geçelim. Hepiniz tekrar videomuza hoş geldiniz. Öncelikle söylediğim gibi hem burada kendi deneyimlerimizden ortaya çıkan bir sonuç var hem de 2 adet eklentimiz bulunuyor. Öncelikle eklentilerden başlayalım. Pocket Universe ve Scam Sniffer olarak 2 adet eklentimiz bulunuyor. Bunları biz açıklamalar kısmına bırakacağız. Aşağıdan bunları eklenti olarak kurarak bu şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Burada işte security pop-up'ı isterseniz açabilirsiniz. Twitter tarafını açabilirsiniz. Rug pull kısmını açabilirsiniz. Ben bunları kullanıyorum. Siz bunların hepsini de açabilirsiniz nasıl isterseniz. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlara bakalım. Öncelikle geldik. Rastgele bir token'a tıklayacağız. Burada tıkladık. Gördüğünüz gibi Pocket Universe bir hata veriyor bana. Benim girip tek tek burada holder'larına bakmama, bu işte cüzdanlar yeni mi değil mi diye uğraşmama gerek kalmıyor. Ben bu token'a girdim. Baktım işte trendlerde 2. sırada. Bunları araştırıyorum ben şu anda. Direkt bana bir hata ver. Dedi ki bu token üzerinde yapılan volümün %95'i fresh wallet'larla yapılıyor. Yani fresh wallet ne demek? Taze açılmış bir cüzdan. Daha önce hiç işlem yapmamış bir cüzdan işlem yapıyor. Hem de bu token'ın hacminin %95'ini oluşturuyor demek. Bu ne demek? Bir dolandırıcılık riskinin olduğunu gösteriyor ve çok yüksek olduğunu gösteriyor. Zaten token'a baktığım zaman da işte reklam verilmiş çok yüksek değerde. Boost basılmış. Bu boostlara da geleceğiz biraz sonra bu arada. Bu token benim için eleniyor. Neden? Birincisi bir komünitesi yok. %95'i tamam 10.000 holder'ı var burada ama 9.700'ü 9.500'ü adamın kendi cüzdanı, dolandırıcının kendi cüzdanı. Bu bir community oluşturmak için yeterli değil. Bu dolandırıcılık için bir yol olarak görünüyor bana ve bunu ben kafamda eliyorum. Pocket Universe'ın bir diğer olayı da burada rastgele bir Twitter sayfası açtım şu anda. Tamamen rastgele gösterme amaçlı ana sayfamda çıktı. Gördüğünüz gibi burada riskler aranıyor diyor Scam Sniffer tarafından. Ona da biraz sonra bakacağız. Ve şurada OP yazıyor. Bu neden? Buraya şuradaki Twitter blocker kısmını da açarsanız burada bu kısım etkinleşecektir. Twitter hesabının orijinal mi değil mi olduğunu burada bize gösteriyor. Neden? İşte burada Play Duper değil de şuradaki L yerine I büyük I koyuyorlar. Bu yine L gibi görünüyor ve insanları bu şekilde dolandırmaya çalışıyorlar. İşte bunlar gibi link koyuyorlar. Gelin işte buradan bedava işte airdrop ya da bedava mint var gelin tıklayın diye. Siz tıklıyorsunuz. Farkında olmadan işte aynı şeyi tasarlamışlar. Her şeyi aynı yapmışlar. Farkında olmadan cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve her şey orada bitiyor. Tamamen cüzdan bilgileriniz imza vermenizle birlikte dolandırıcıların eline geçebiliyor. Sizin cüzdanlarınızı bu şekilde boşaltabiliyorlar. Burada OP yani orijinal profil şeklinde burada gösteriyor. Bir diğer yanında bu. Eğer burada işte scam ya da işte burada kırmızı ile işaret görünüyorsa orası orijinal değildir gibi düşünebilirsiniz burada. Ve ayrıca şurada işte riskler aranıyor diye Scam Sniffer'ın da bir tweet üzerinde risk araştırması yaptığı bir durum var. Burada da işte shipping yani Twitter üzerindeki durumlardan işte Web3 tarafında açabilirsiniz bunu. Girdiğiniz site eğer fake bir site ise bunun hatasını veriyor. Bunu Telegram tarafında açabilirsiniz. İşte Telegram'da fake yani sıkıntılı bir bota girdiyseniz yine uyarı veriyor sizin için ve sosyal mühendislik atakları falan gibi bunları açarak ya da burada işte bunu da açarsınız. Bunu açtığınız zaman cüzdanınızdan bir onay bir imza göndereceğiniz zaman bakın işte bu site sıkıntılı bir site diye gösteriyor. Ayrıca bunu diğer kullanan kullanıcılar da işte yaptığınız burası sıkıntılıymış onu hemen raporluyorlar ya da o Twitter hesabını raporluyorlar. Hızlı bir şekilde işte o Twitter hesabı size o şekilde çıkıyor. Bak diyor işte bunu 5 kişi raporlamış. Burada bir sıkıntı olabilir. Ona göre bu siteye girmek istiyorsan ya da bu Twitter hesabına girmek istiyorsan gir gibi seçenekleri mevcut. Dediğim gibi Scam Sniffer'ı da Pocket Universe'de biz açıklamalar kısmına bırakacağız. Zaten browser'a kur dediğiniz anda ve buraya kurduğunuz anda sadece burada yapmanız gereken sekmeleri hangilerini açıp kapatmak istediğinizi seçmek. Onun haricinde uygulama sizin için çalışıyor. Şunu da ekleyeyim. Herhangi bir şekilde bunlar uygulama ve yani büyük bir oranda yapay zeka ve kullanıcı geri dönüşleri tarafından bir feedback, bir geri dönüş sunan uygulamalar bize bunların da hata payı olabilir. Her zaman kendinizde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Tamam bu işte bunlar sıkıntı yok dedi tak diye tıklayayım gireyim gibi düşünmemeniz gerekiyor. Dediğim gibi bunları sizin araştırmalarınıza ya da sizin güvenliğinize faydalı olsun diye biz paylaşıyoruz ama bunlarda da bir sıkıntı çıkabilir. Dediğim gibi %100 her şeyinizi buna bağlayarak da işlem yapmayın bence ama sizi koruyucu bir etmen olarak bunları her zaman tarayıcınızda tutmanız gerekiyor eğer merkeziyetsiz tarafta işlem yapıyorsanız diyelim. Şimdi biraz daha kendi dönütlerimizden, kendi tecrübelerimizden çıkarttığımız sonuçlara bakalım. Burada geldik işte yine bunun üzerinde göstereceğim. Geldim Solana ağına. Burada gördüğünüz gibi boost sistemi bulunuyor. Ne demek bu? Para vererek aslında şurada baktığınız zaman 10 boost 100 dolar, 500 boost 4000 dolar gibi çok yüksek fiyatları var bunların. Bu fiyatları vererek siz Solana ağı üzerinde kendi istediğiniz token'ı trendlerde yukarı çıkartabiliyorsunuz. Bunların çok olması ne demek? Şimdi size şöyle anlatayım. Trump token çıktığında bile
çok fazla insanın para kazanmasına rağmen bu yanındaki boost tarafı 500'ü, 600'ü, 1000'i geçememişti. Ya da bakın mesela işte dün gece çıkan Jail Stool diye bir token var. Yaklaşık 105 milyon dolar market cap'te. Bunun bile 30 boost'u var. Yani ne demek? 10 tanesi 100 dolardı. Buraya toplam 300 dolar. İşte para kazanan kullanıcılar belli bir bilinirlik için buraya yatırmış ufak bir miktar. Okey, bu olabilir ama geldiğiniz zaman MMask isminde bir token 170 bin market cap'i var ve buraya bastığı para neredeyse market cap'ten daha fazla, bunu boost'la öne çıkartmak için. Bu ne anlama geliyor? %90 bunu proje sahipleri yapıyor. Proje sahipleri bunu yaptıktan sonra o parayı bir yerden çıkartması gerekiyor. O parayı nereden çıkartacaklar? Tabii ki o token'ı satın alan kişilerden çıkartacaklar. Bu yüzden bunlara dikkatli olmanız gerekiyor. Bu boost sistemi hatalı olduğu noktada çıkabilir. Tamam, boost'u çok yüksektir ama yine de gider o token. Bu da olabilir ama %99'u burada bu boost sistemi yazdan beri işte 3-4 aydır, belki daha fazladır işte var ve bu boost sistemi çıktığından beri bunun kötüye kullanımı %99 civarında diye söyleyebilirim. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki işte bu tokenlar gibi, işte şu gibi, buradaki gibi 10 olur, 20 olur, 30 olur, o tokendan para kazanan insan o token yukarı çıksın diye ufak bir bağış yapabilir ama bunun işte 4000, 1000, 2500, 2000 gibi olduğu rakamlar %99 oranla scam çıkıyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Bir diğer konu da şu an video içinde bulamadım, hızlı bir şekilde baktım. Hacmi market cap'inden düşük olan. Bu ne demek? Şimdi belli bir token belli bir noktaya market cap'in ulaşması için o kadar hacim girmesi gerekiyor zaten. Ama donanımsal tarafta belli hareketlerle bunu önüne geçebiliyorlar. Burada da dikkat etmeniz gereken, pump band'da çıkan tokenlarda da yapıyorlar bunu bu arada artık 2-3 aydır. Bakıyorsunuz token'da 500 bin dolar hacim var ama market cap'i 10-15 milyon, diyorsun ki bu nasıl oluyor? Burada da bir rug pull ihtimali çoğalıyor. Neden? Orada belli bir durumlar yaparak, işte bu token organik değil, yine belli bir arkada hareketler yaparak bu token'ı market cap'ini yüksek gösteriyorlar ama aslında o kadar hacim dönmemiş oluyor. Bu şekilde de insanları kandırabiliyorlar. Birileri diyor ki Solana ağında bir şey çıkmıyordu. Oha, bu hemen işte 10 milyon olmuş, 15 milyon olmuş, bir şey olabilir bunun arkasında diyor. Araştırmadan, bakmadan hızlı bir şekilde o token'ı atlıyorlar ve o token'ı çıkaran kişiler de hızlı bir şekilde bunu ruglıyor. Son dönemde bunları çok fazla görmeye başladık. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor diyelim. Bu videomuzda neler öğrendik? Pocket Universe, Scam Sniffer gibi uygulamalarla kendimizi bir üst düzeye çıkartacağız. Ne konuda? Güvenlik konusunda. Güvenlik konusunda güvenlik merkeziyetsiz tarafta en önemli şeylerden biri, bildiğiniz gibi. Bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. İşlemlerimizin her noktasında fake hesaplara dikkat edeceğiz. Bu eklentileri kuracağız. Bu eklentilere de %100 her şeyimizle güvenmeyeceğiz. Tabii ki bunların da bir program, bir eklenti olduğunu unutmayacağız. Yine arka tarafta kendimiz de araştırmamızı yapacağız ve onun haricinde buradaki boost sistemine, şu şimşek olayına ve hacim, market cap, holder kısmı gibi, mesela buna da bir örnek vereyim videoyu kapatmadan önce. Holder'ı bakıyorsunuz, hacim var, market cap var. Holder'ı 1. Şimdi 10 milyon market cap olmuş, 20 milyon hacim dönmüş. O token'da 1000 holder olma ihtimali, Solana için konuşuyorum. Solana ağı için şu anki dinamiklerde konuşuyorum bu arada. Bu bir ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra değişir. Olma ihtimali yok o token üzerinde. O yüzden bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da belli bir ünlü, işte piyasada belli bilindik bir noktaya ulaşmış fenomenler de bunu yapabiliyor. Çıkıyorlar. İşte %30'u bende ama işte %10'unu kım için ayırdım. İşte %20'sini kitleyeceğim. Siz bunu alın. İşte böyle ben bir token çıkarttım diye pazarlıyorlar. Ondan sonra gidiyor %10'unu, %5'ini kilitliyor ama arka planda çok fazla satın almış oluyor. Bunları da yine yıkabiliyorlar ya da diyeceğim diyor, hiç kitlemiyorlar. Durun kitleyeceğim deyip malı boşaltıp insanların üzerine devam edebiliyorlar. Dediğim gibi şu an dikkatli olmanız gereken konular bunlar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Umarım izleyen herkes hoşuna gitmiştir diyelim. Videodan çıkmadan aşağıdan bir like ve kanala abone olursanız çok sevinirim. İzleyen herkese teşekkürler. İyi günler.